Merhaba, ben İbrahim Kılıçlı. Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği öğrencisiyim. Hareket kontrol sistemlerinin temelleri dersini işleyeceğiz. Derse başlamadan önce oluşumda emeğe geçen kişiler hakkında bilgi verelim. Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümü hocalarından Sabri Çamur, Birol Arifoğlu, Ersoy Beşer, Esra Kandemir Beşer, İTÜ'den Özgür Kaymakçı, Siemens'te motion kontrol üzerine çalışmalar yürüten Hakan Mavruk ve Sercan Yıldırım'a bu kitabı yazdıkları için teşekkür ediyoruz. Derse başlamadan önce içindekiler bölümünü inceleyerek derste neler işleyeceğiz ona göz atalım. Bölüm 1 Hareket kontrol sistemleri giriş, hareket kontrol sistemlerinin mekanik bileşenleri, mekanik hesaplamalar, sürme yöntemleri, ataletin hareket kontrolündeki önemi, hız profilleri işleyeceğiz. Bu konular hakkında bilgi edineceğiz. Bölüm 2'de elektrik motorları, makine bir dersinde gördüğümüz şekilde teorik değil ama e, pratikte motorlar nasıl seçilir, hangi sistemlerde nasıl motorlar kullanılmalıdır gibi başlıkları bu bölümde işleyeceğiz. Bölüm 3'te geri besleme elemanları, taka jeneratörler, resolver, mutlak enkoder, artırımsal enkoder gibi parçaların nasıl çalıştığı, ne işe yaradığı gibi e, başlıkları bu bölümde göreceğiz. Bölüm 4 Sinamix hız kontrol ünitesi. Hız kontrol ünitelerinin çalışma prensipleri, Siemens Sinamix ailesine genel bakış, uygulamalar, devreye almalar, hız kontrol özellikleri, temel pozisyonlama özelliği gibi başlıkları bu ünitede ele alacağız. Bölüm 5'te Smotion hareket kontrolü, Smotion uygulamasına genel bakış, PLC ve hareket kontrolünün kaynaşması, işte komutlar, daha sonra program yapıları, haberleşme, tek eksenli komutlar, harici enkoderler, ölçme girişleri ve çıkış kanunları için komutlar gibi birçok başlığı bu ünitede inceleyeceğiz. Ve daha en son 6. ünitede yeni başlayanlar için örnek bir uygulama gerçekleştireceğiz. Sonra dersimizi sonlandıracağız. Bölüm 1 ile başlayalım. Hareket kontrol sistemleri. Hareket kontrol sistemleri temelde 5 bileşenden oluşur aslında. Mekanik aksamlar ve aktarma elemanları, elektrik motorları, güç kaynağı, koruma ve kumanda elemanları, hız kontrol üniteleri. Mekanik aksamlar ve aktarma elemanlarına örnek nelerdir mesela? Vidalı mil, kayış kasnak, kaplinler bunlara örnektir. Elektrik motorları, BLDC motorlar, servo motorlar, step motorlar örnek verilebilir. Biz tabi burada bunların hesaplamalarından ziyade sistemimiz için en uygun motor seçimi nasıl yapılırızı öğreneceğiz aslında. Güç kaynağına örnek AC güç kaynağı, DC güç kaynağı verilebilir. Koruma ve kumanda elemanlarına örnek ise sıkışma ya da çekmeye karşı koruma elemanları kullanılır. Bunlar elektriksel ya da mekaniksel olabilir. Sigorta, termik röle veya benzeri koruma elemanlarına örnek olarak gösterilebilir. Kumanda elemanları ise butonlar, anahtarlar, röleler, kondaktörler ve PLC'lerdir. Kumanda elemanları sistemin aslında beynidir. Hız kontrol üniteleri, motor sürücüler, örnek olarak Siemens Dynamics S120 verilebilir. Hareket kontrol sisteminin mekanik bileşenlerine geçmeden önce unutuyordum az daha. Lineer hareket ve döner hareket denklemlerini hatırlayalım. Öncelikle aslında bir madde ne tür hareketler gerçekleştirebilir onu incelemek gerekiyor. İki tür hareket biçimi vardır. Bir lineer hareket, iki döner harekettir aslında. Öncelikle sol tarafta lineer hareketi inceleyelim. Sürtünme hareketi lineer için. Ft eşittir. Sürtünme katsayısı çarpı yoldaki değişim dxt bölü dt.
O da sürtünme katsayısı çarpı aslında hızı veriyor. Çünkü yoldaki değişim aslında bizim hızımızı meydana getiriyor. Burada bir maddeyi, yüzeye temas eden bir maddeyi harekete geçirmek için sürtünme katsayısını ve yoldaki değişimi aşmamız gerekiyor. Bu ikisinin çarpımının üstüne çıkmamız gerekiyor ki madde hareket edebilsin. Tabii sadece sürtünme kuvveti bu maddeye etki etmiyor. Öteleme kütlesi dediğimiz bir kuvvet de aslında maddeye etki ediyor. Burada Ft eşittir m çarpı at. Bu zaten fizikten alışık olduğumuz bir formül. Burada ivme aslında yolun ikinci türevi. Eğer ben bunu d kare xt bölü dt kare eşittir kütle çarpı eğer ki dxt bölü dt'yi çekersem buradan dvt bölü dt olur. Hızın birinci türevine indirgemiş oluruz aslında. Daha sonra bir de öteleme yaya etkisi vardır. Bu etkisi çok küçük olsa bile aslında var olan bir etkidir. Bir maddeyi harekete geçirdiğinizde çok 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 az da olsa esniyordur o madde. Kesinlikle bir esnemesi vardır o maddenin. O yüzden biz aslında tam olarak bir maddeyi harekete geçirmek için öteleme yaya etkisini de hesaplarımıza katmamız gerekiyor. Bu doğrultuda bu hesapları da gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu formül Ft eşittir k çarpı xt yay katsayısı çarpı yol. Her iki tarafın türevini alırsam sonuç değişmez. Her iki tarafın türevini alıyorum. Daha sonra ben niye her iki tarafın türevini aldım ona bakmak gerekiyor. Ben şimdi tüm formüllerimi aslında hıza indirgiyorum. Bunu da hıza indirgemek istiyorum. Bu yüzden dxt bölü dt gördüğüm yere v yazıyorum. dft bölü dt eşittir k çarpı vt diye bırakıyorum hıza indirgedikten sonra. Bu lineer hareketin denklemleriydi. Ama bir de aslında cisimler döner hareket gerçekleştiriyor. Şimdi bu hareketi gerçekleştirirken de tabii ki de 3 tane e, formülümüz var. Bu formüller nasıl elde edilmiş, ne işe yarıyor onlara bakalım. Döndürme momenti var. Şimdi sürtünme hareketinde F vardı, kuvvetimiz Newton. Sürtünme döner harekette ise mt var, döndürme momenti, Newton metre. Bu da aslında sürtünme lineer harekette yolken burada ise döndürme açısının türevi, yani döndürme açısı da hesaplanıyor. Bu da yaklaşık olarak sürtünme katsayısı çarpı omega t'ye denk geliyor. Açısal hıza denk geliyor. Bu bizim döndürme momentimizin formülü. Ama tabii ki de bir kütleyi döndürmek istiyorsak o kütlenin bir de o dönmeye karşı bir direnci vardır. İlk önce harekete geçirmeye karşı bir direnci vardır. Ya bunu çok kabaca şöyle diyebiliriz aslında. Bir tır düşünebiliriz. Yani tır öncelikle kalkışı için bir enerji sarf eder. Ama o kalkışı aslında zordur onun. Ama kalktıktan sonra aslında çok rahat bir şekilde ilerlemeye başlar. Önemli olan aslında bir cismi harekete geçirmektir. O harekete geçirmek için de tabii ki de bizim o anki kaybımız mevcuttur. Buradan mt eşittir eylemsizlik yani atalet momenti, dönmeye karşı verilen direnç, atalet momenti çarpı alfa t'dir. O da eşittir g çarpı d kare phi t bölü dt. O da eşittir g çarpı dvt bölü dt'dir dönel kütle. Vurulma yayına geçtiğimizde ise lineer harekette olduğu gibi
Dönme hareketinde de aslında bir yay katsayısından, yani yaylanmadan ziyade bir burulmadan bahsedebiliriz. O da aslında yaylanmanın bir türü diyebiliriz. Şekil ne kadar sağlam olursa olsun, malzeme ne kadar sağlam olursa olsun, bir dönme işlemi gerçekleştiğinde çok cüzi de olsa bir burulma gözlemlenir. Bunu da hesaba katabilmek için tabii ki de doğru şekilde hesaplamamız gerekiyor. Burada mt eşittir yay katsayısı çarpı phi t döndürme açısı. Her iki tarafın türevini alıyoruz. Burada amaç aslında omega'ya indirgemek bizim denklemlerimizi. Açısal hıza indirgemek. Çünkü burada aslında tüm denklemimizi açısal hıza indirgedik. Bundaki de aslında temel amaç da şu. Yani yorum yapabilmek. Bir çıkarım sunacağız burada. Şimdi aslında biz elektrik mühendisliğini okurken bildiğimiz 3 önemli formülümüz var. Direnç formülü, bobin formülü, kondansatör formülü. Aslında tüm sistemler birbirine benziyor. Mekanik sistemin elektriksel bir sistemle ne alakası var diyebiliyoruz. Ama temel olarak yapıları aynı aslında. Bizim elektriksel devrelerde direnç devrede kayıptır aslında. Şimdi sürtünme hareket, yani lineer hareketteki sürtünme ile döner hareketteki sürtünme de aslında bir kayıptır. Şimdi kayıp varsa bunlar benzeyebilir diye bir çıkarım yapabiliriz. Formülümüzü yazdığımızda aslında bunların benzediğini görebiliyoruz. Burada sürtünme katsayısı dirence, işte hız akıma denk geliyor. Daha sonra öteleme kütlesi, döner kütle. Bunlar da aslında bulunduğu şekle bir tepki olarak doğuyor. Bunu hangi elemana benzetebiliriz? Bobin devrede, ya değişimi hiç sevmeyen bir elemandır bobin. Sen devreye gerilim verdiğinde bobin der ki geçirmeyeceğim akım üzerimden. Ben çünkü olduğum yeri seviyorum. Olduğum şekli seviyorum der. Ama belli bir noktadan sonra akım geçer. Tabii ki zaman geçtik sıra. Ve artık onun üzerinden o akım geçiyordur. Aynı şekilde öteleme kütlesi ve döner kütlede de bir tır örneğini verdik. Tır ilk önce kalkmakta zorlanır. Kalkamaz. Ama kalktıktan sonra da aslında durduramazsın onu. Böyle bir bağdaştırma söz konusu olabilir. Formüllerine baktığımızda aslında gayet de benzer formüller olduğunu görebiliyoruz. Burada türev, hızın türevi, akımın türevi, kütle, bobin. Burada da aynı şekilde eylemsizlik momentini görebiliyoruz. Açısal hızın türevini görebiliyoruz. Aslında bunun üçü de benzer formül, benzer işi ortaya çıkartıyor. Üçüncü formülümüzde ise bir kapasite etkisini gözlemliyoruz. Nedir bu kapasite etkisi? Aslında kapasite önce öncelikle devreye enerji verdiğimizde dolmaya başlar. Dolar, 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 dolar. Ama dolduktan sonra artık oradan akım geçiremezsin. Açık devre yapar devreyi. Doğru gerilimde özellikle. Şimdi burada ne kullanıyoruz? Yay kullanıyoruz. Şimdi yayın da bir sıkıştırma miktarı vardır. Şimdi tutup da 10 santimetreye kadar sıkıştırılma, yani maksimum sıkıştırılması 10 santimetre olan bir yayı sen 5 santimetre sıkıştırırsan yayı bozarsın. Aynı şekilde biz eğer kondansatör 10 voltsa 15-20 volt verirsek kondansatörü patlatırız. Burulma da aynı şekilde. Ama diyeceksiniz ki bunun formülleri benzemiyor. Hani ilk ikisi benzemişti. Niye bu benzemiyor? Hemen formüle gidelim. Aslında ben türev almışım burada. Türevi yok etmek için integral alıyorum. Her iki tarafın integralini aldığımda sonuç değişir mi? Değişmez. Her iki tarafın integralini aldığımda aslında k'yı dışarıya çıkartıyorum. Şuraya çizebilirim. K dışarıda kalıyor. Şöyle bir şey oluyor. Bunlar da böyle gidiyor.
Aynı şekilde burası da böyle gider. K dışarıda kalır. Sürtünme katsayımız. Tam olarak formül aslında benzer. Öncelikle bunları ilerleyen yerlerde kullanacağım için bir hatırlatma yapmam gerekti. Şimdi derse kaldığımız yerden devam edelim. Hareket kontrol sistemlerinin mekanik bileşenleri. Hareket kontrol sisteminin ana bileşenlerinden birisi mekanik dönüştürücülerdir. Mekanik dönüştürücülerin görevleri nelerdir? Öncelikle ona bakmak gerekiyor. Gücün parametreleri olan devir sayısı ve momentin değişimini sağlamak, hareket ekseninin yönünün değişimini sağlamak. Nedir bu cümle? Öncelikle hareket ekseninin yönünün değişimini sağlamak. Bizim motorumuz dairesel bir hareket üretiyor. Onu lineer harekete çevirmek. Nasıl olacak bu? Örnek olarak az sonra işleyeceğimiz vidalı mil. Motor buraya bağlanıyor. Motor döndük sıra buradaki somunumuz ileriye geriye hareket edebiliyor. Bu aslında dönel hareketi lineer harekete çevirdiğimiz bir sistem. Tamam. Gücün parametreleri olan devir sayısı ve momentin değişimini sağlamak. Şimdi burada da şöyle bir örnek verilebilir. Daha ilerleyen zamanlarda daha da çeşitlenecek tabii bunlar. Redüktör. Bir motor düşünelim. Motor milinin çıkışı 2000 devir. Çıkışında da 1 Nm tork var. Şimdi biz bu motorun ucuna redüktör taktığımızda 2000 olan devri örnek veriyorum 500'e düşürdük. Deviri 500'e düşürdüğümüzde aslında biz onun torkunu arttırdık. Yani bu aslında bu parametre arasında sürekli oynayabiliyoruz biz. Devir sayısını, momentinin değişimini. Bunların ikisi aslında orantılı sistemlerdir. Biz eğer devir sayısını artırırsak moment düşer. Devir sayısını azaltırsak moment yükselir. Bunu böyle kafamıza kodlayabiliriz şimdilik. Ama ilerleyen zamanlarda daha örnekli şekilde bunları anlatacağız. Bu kısımda uygulamalarda en çok kullanılan mekanik dönüştürücü elemanlar hakkında bilgi verilmektedir. İlk mekanik elemanımız vidalı mil. Kalıp işleyen tezgahlarda gördüğümüz mekanik gelişmelerin en önemlisi bilyeli vidalı mildir. Bilyeli vidalı mil, uzun bir çubuğun üzerine açılmış eşit adımlı vida oyuğu, bu oyukta çalışan küresel bilyeler ve bilyeleri içinde hapseden bir somundan oluşur. Bu somun vida boşluğunu mümkün olabildiğince sıfıra yaklaştıran bir yapıya sahiptir. Öncelikle aslında daha detaylı inceleyeceğiz. Nasıl oluştuğuna bakalım. Bilyeli vidalı mil, uzun bir çubuğun üzerine açılmış eşit adımlı vida oyuğu. Burada görüyoruz vida oyuklarını. Bu oyukta çalışan küresel bilyeler. Bu somunun içerisinde bu oyuğa denk gelen küresel bilyeler bu somunun içerisinde hapsolmuş. Ve bu somun döndük sıra aslında o bilyeler de dönme hareketi yapıyor. Ve burada ileri geri hareket gerçekleştiriliyor. Bu somun vida boşluğunu mümkün olabildiğince sıfıra yaklaştıran bir yapıya sahiptir. Ama sıfır değildir. Niye sıfır değildir? Öncelikle tersten başlayalım. Bir sistemin hassas olabilmesi için o sistemdeki mekanik bileşenlerinin boşluksuza yakın olması gerekiyor. Nasıl? Anlayabilmeniz için aslında buraya bir dişli sistemi koydum. Şimdi bu dişlilerin hassas çalışabilmesi için iki dişlinin arasında boşluğun az olması gerekiyor. Eğer boşluk fazla olursa ben aslında motoru döndürüyorum ama hala bu dişli hala değmediği için çalışmıyor. Yani burada aslında hassaslık az. Az hassasiyet var. Ama eğer ben bu dişleri birbirine yaklaştırırsam çok rahat bir şekilde hassasiyeti yüksek bir şekilde çalışabilir. Ama eğer ki ben bu dişleri boşluğu sıfırlarsam, şimdi niye sıfır olmaz? Eğer ben sıfırlarsam bunlar birbirine kenetlenir. Sıfırlamak demek aslında kenetlenmektir.
yani kenetlenmektir sıfırlamak. Kenetlendiği zaman bu yapı hareket etmez. Hareket etmeyince ortada bir hareket olmaz. Onun da bir kontrolü yoktur zaten. O yüzden biz aslında sistemlerimizi olabildiğince boşluğu sıfıra yaklaştırıyoruz ve böylece daha hassas sistemler ortaya çıkartıyoruz. Vidalı mil iki ucundan yataklanarak bir ucundan elektrik motoru ile döndürülür. Yani diyor ki ben diyor vidalı milimi buraya yaptım diyor. Şuraya motor bağlarım diyor. Motorun ucunu da buna bağlarım milini diyor. Motor döndü mü diyor bu mil de döner diyor. Döndü mü bu ileriye geriye sürekli hareket eder. Bu sayede döner hareketi lineer harekete çevirmiş oluruz. Motorun arkasında dairesel enkoder ve manyetik fren bulunur. Bunlar nedir? Öncelikle manyetik frenden önce dairesel enkoder nedir? Şimdi sonuçta biz bir kontrol yapıyorsak bu mili ne kadar döndürdüğümüz çok önemlidir. Peki ben bu mili ne kadar döndürdüğümü, motorun ne kadar döndüğünü nasıl bileceğim? Ben motorun kıç kısmına bağlayacağım bir enkoderle yani motor milinin dönüşünü gördüğüm, dönüşünü hesapladığım bir parça motorun ne kadar döndüğünü, kaç derece döndüğünü bana aslında söylüyor. Diyor ki motor diyor 30 derece döndü. Diyor ki 45 derece döndü. Ben de ona göre aslında nasıl bir hareket yaptığımı görüyorum. Ne kadar bir hareket yaptığımı görüyorum. Dairesel enkoderler bu açıdan önemlidir. Zaten notlarımızın ilerleyen bölümünde yanlış hatırlamıyorsam 3. bölümde dairesel enkoderlerden bahsedeceğiz. Manyetik fren ise tamamen şudur. Bizim bu sistemimiz sürtünmesi çok az olan bir sistem. Buraya motoru bağladık. Üzerine de koyduk 20 kilo yükü. Motor çalıştı, sistemimiz ileriye doğru hareket ediyor. Motorumuzu durdurduk. Ama sonuçta bu kütlenin bir eylemsizliği olduğu için kütle ileriye gitmek istedi ve ileriye de gitti. Ama ben aslında durdurmak istediğim noktadan ileri bir yerde durdurmuş oldum bu sistemi. Bu kontrol sistemleri açısından çok kötü bir durumdur. Bunun önüne geçebilmek için manyetik frenleme bu mile bir manyetik frenleme takılır. Bu manyetik frenleme ben motoru durdurduğum anda sistemi durdurur. Bu sayede hassas kontroller gerçekleştirebilirim. Hatası az olan kontroller gerçekleştirebilirim. Bilyeler vida dış çapındaki oyuklar ile somun iç çapındaki oyukların arasında kapalı bir kanal içerisinde dolaşırlar. Tam olarak şundan bahsediyor. Burada bir kanal var ve bilyeler mil ve somun arasındaki bu kanalda sürekli olarak dolaşıyor. Bunu çevirdiğimizde sürekli olarak dolaşıyor. Böylece sürtünme kayıpları önemli ölçüde azaltılmış olur. Bunları inceleyeceğimiz videolara geçelim. İnteraktif şekilde. Burada o yolu görüyorsunuz aslında. Dolaştıkları yolu görüyorsunuz. Burada ise bildilerin kesitini gösteriyor ve o boşluğun kesitini gösteriyor. Tam olarak bahsetmek istediğim nokta aslında şu. Yani bunlar bilye, somun ve mile değen noktalar buralar olduğu için aslında yüzeyi küçültüyoruz. Yüzeyi küçültünce sürtünmeyi aslında azaltıyoruz. Ve bu sayede aslında çok verimli bir sistem ortaya çıkartmış oluyoruz. Temel mantığı bu sistemin budur. Evet, şu an içinde bu sistemin nasıl çalıştığını görüyorsunuz. Mil döndüğü zaman içerisindeki bilyeler de hareket ediyor ve bu sayede somunun hareketi gerçekleşiyor. Bununla ilgili bir tane daha video var. SKF'nin videosu. O da 3D anlamında iyi bir video. Sesini kapatalım.
Evet. Şu an bu mil hareket ediyor dikkatli bakarsanız. Mil hareket ettiğinde bu bilyelerin aslında yol içerisinde dolaştığını görüyorsunuz. Nasıl hareket ettiğini görüyorsunuz. Bu sayede sürtünme kaybı olmadan rahat bir şekilde, sürtünme kaybı elbette ki var ama çok az gerçekleşiyor burada. Rahat bir şekilde milin hareketini ve somunun hareketini gördünüz. Şimdi kapatıyoruz. Tekrar notlarımıza geçelim. Sürtünme kayıpları önemli ölçüde azaltılmıştır dedik. Burada vidalı mil fotoğraflarımız zaten işledik. Örneğin universal tornada diş çekmede kullanılan ana milde karşılaşılan kayma sürtünmesi vidalı milde yuvarlanma sürtünmesine dönüşmüş. Bu ne diyor burada bu cümle aslında? Parça parça gidelim. Diyor ki ben vida koymasaydım diyor bu şeyin içerisine, milin üzerine ve somunun arasına. Eski usul bir somun mil şeyi kullanacaktım parçası. Ve bu da diyor sürtünmeyi çok arttıracaktı diyor. Sürtünme artınca ne olacaktı? Sürtünme artınca somun aşınması, mil aşınması olacaktı. Ve bizim malzememizin ömrü öncelikle çok az olacaktı. İkinci problem ne? Enerji israfı, enerji kaybı. Sürtünme demek, ısı demek. Isı demek, enerji kaybı demek. Bunlar gerçekleşecekti. Ama ben ne yaptım? Bildiri vidalı milde yuvarlanma sürtünmesine dönüştürdüm. Yuvarlanma sürtünme katsayısı kayma sürtünme katsayısına göre çok küçük olduğundan vida ve somun aşınması azaltılmıştır. Bir kere benim malzememin ömrü uzadı. Malzemenin ömrü uzadı. Peki ikinci durum ne? İkinci durum ise benim enerji israfım ortadan kalktı. Önceki sistemde ısınma olduğu için enerji israfı vardı. Ama bu sistemde enerji israfı azaltılmış oldu. Zaten son cümlede böylelikle elemanların ömrü ve hassasiyeti artmıştır diyor. Bilyeli vidalı mil dişlilerinde oluşabilecek boşluk hataları, hatlarların çok hassas ölçümü ve elde edilen sonuçların tezgah bilgisayarı hafızasına gönderilmesi suretiyle telafi edilir. Şimdi öncelikle biz bu sisteme geçiş yaptık. Bilyeli vidalı mil kullanıyoruz. Ama boşluğumuz elbette ki var. Şimdi boşluk varsa ne var? Boşluk varsa hata var. Hata varsa ben burada CNC tezgahta çalıştırıyorum bu sistemi. Benim için boşluk hataları çok büyük hatalar. Parçayı yanlış kestim. Bunun önüne nasıl geçeriz? Bunun önüne iki türlü geçeriz. Hardware ve software. Şimdi donanım olarak şöyle bir şey yapabiliriz. Homing switch kullanabiliriz donanım olarak. Homing switch ne iş yapar? Şimdi öncelikle buna geçmeden önce aslında sistemin hatasını bir inceleyelim. Nasıl bir hata ortaya çıkıyor? Şimdi burada bir vidalı mil sistemimiz var. Bilyeli. Şimdi ben bu sisteme dedim ki 30 santim ileriye git. Bu sistem çalıştı. 30 santim ileriye git dedi bana enkoder motor. Enkoder bana geri dönüt attı. Dedi ki bu sistem dedi 30 santim ileriye git dedi. Hesapladım. Sonra ben aldım elime kumpası ya da daha hassas olan bir ölçü aletini. Ölçtüğümde 29.9999 oranında gittiğini gördüm. Bunun sebebi ne? Bilyelerin mil ve somun arasındaki boşluğundan kaynaklı bir hata. Tamam. İlk gitmeye göre hiç problem yok. Yani bu hata aslında tolere edilebilir. Ama ben bu sistemi 50 kere, 100 kere ileri geri yaptığımda bu hatanın milimetre boyutuna çıktığını görüyorum. Şimdi bu sistemlerde milimetre boyutuna çıkıyorsa hata, bu çok büyük hatadır.
Bu hatayı nasıl engellerim? Mekanik olarak şöyle engellerim. Mekanik olarak ben bir homing switch bağlarım başlangıç noktasına. Burada çalışan somun ileriye geriye gider. Bu işlemi 4 kez 5 kez ileri geri hareketi yaptıktan sonra homing switch'e gider. Homing switch'i aktif eder ve ayarlarını sıfırlar. Bu sayede mekanik olarak ben bunun hatasını sıfırlamış olurum. Bunu en iyi örnek nerede görürüz? Örneklendirirsek daha iyi anlaşılabilir. Kartuşlu yazıcılarda görürüz. Yazıcıyı başlatırsın ya da yazma işlemini başlatırsın. Tık 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 böyle kartuşlar bir sağa bir sola gider içerisinde yazıcının. Böyle duyarsınız. Orada aslında o homing switch de sıfırlama işlemini gerçekleştiriyor. Yani kendini başlangıç pozisyonuna alıyor. Ayarlarını, senkron kaymasını ortadan kaldırıyor. Hatasını ortadan kaldırıyor. Tamamen aynı mantıkla burada biz mekanik olarak bunları sağlayabiliriz. Diğer bir çözüm ise cümleden de anlaşılacağı gibi software olarak, yazılımsal olarak nasıl bunu hatanın önüne geçeriz? Onu da şöyle geçeriz. Ben bunu 30 santim ileriye götürdüm. Ölçtüm 29.9999 değerini aldım. Ben bunun şu an zaten yaptığı hatayı biliyorum. Yaptığı hatayı biliyorsam yazılımsal olarak derim ki 30 eksi bu hata. Aslında benim gittiğim reel yer. Böyle yaparak yazılımsal olarak bunun önüne geçebilirim. Ama yazılımsal olarak önüne geçtiğim için bunun periyodik bakıma ihtiyacı vardır. Çünkü bunlar mekanik aksam olduğu için aşınma her zaman olacaktır. O yüzden periyodik bakıma ihtiyaç duyarlar. Şimdi 1 mikron seviyesinde hassas kızak ilerleme hareketi elde edilir. 1 mikron seviyesinde bizim billeri vidalı milimiz 1 mikron seviyesinde hassas kızak ilerleme hareketi elde ediyor. Bu hassasiyeti Kremrier dişli ve başka yollarla erişilmesi mümkün değildir. Kremrier dişli nedir? O dişli ise budur. Buraya motor geliyor. Motor bir tur attığında dişli buraya kadar geliyor. Hızı gayet iyidir. Eğer hız istiyorsak, hassasiyet çok istemiyorsak Kremrier dişliler oldukça iyidir. Ama hassas değillerdir. Bizim bu sistemimiz daha yavaştır. Motor bir tur attığında bu 4 milim ileriye gidiyordur. Ama hassasiyet açısından oldukça iyi sistemdir bu. Vidalı mil sistemi Kremrier dişli sistemine göre daha yavaş olmasına karşın dairesel hareketi lineer harekete çevirdiği için daha hassastır. Bahsettik bu konuda. Bu nedenle bu elemanlar hassas işlemlerde daha çok tercih edilirler. Hassasiyetler vidalı mil hareketlerinde milimetrenin %1'i önemli. Kremrier dişli sistemlerinde ise milimetrenin 1/10 oranındadır. Arada 10 katlık bir fark vardır. Bu da oldukça hassasiyet karşılaştırması yapabileceğimiz bir durumdur. Ayrıca vidalı mil sistemi yüksek dönüştürme oranına sahiptir. Dönüştürme oranı pozisyondan bağımsızdır. Bu sistemler büyük kütleli yüklerin tahrik edilmesinde tercih edilir. Motor miline oldukça düşük atalet yansıtır. Bu aslında çok önemlidir. Bu aslında şu an bizim temel amacımızı özetleyen bir cümledir. Biz çok büyük yükleri aslında düşük ataletlerle hareket ettirebiliyoruz bu sistemde. Çünkü niye? Bu sistemin sürtünmesi az ve dairesel hareketi lineere çevirdiğimiz için hassasiyeti fazla. Bu sayede yüksek kütleleri bu sistemde kontrol edebiliyoruz. Öncelikle aşağıdaki formülleri geçmeden önce atalet ve atalet momentini açıklayayım. Atalet, bir cismin hızının veya hareket yönünün değişimine direnç gösterme eğilimidir. Yani bir cisim var.
Cisim duruyorsa hızlanmaya gösterdiği tepkidir. Eğer hızlıysa yavaşlamaya gösterdiği tepkidir. Ya da hızlıdır, daha hızlanmaya karşı gösterdiği tepkidir. Dirençtir. Atalet momenti ise bir cismin döner harekete karşı gösterdiği direncin ölçüsüdür. Aslında biri lineer hareket için söz konusudur, diğeri ise döner hareket için söz konusudur. Burada formüle geçmeden önce vidalı mil için M kütleli cismin motor miline indirgenmiş atalet momenti, cismin kütlesi, vida adımı, verim, kuvvet ve motor momenti. Şimdi burada vidalı mil için M kütleli cismin vidalı milin üzerine koyduğumuz M kütleli cisim, buraya somunumuz var, bağlı sisteme. Motor miline indirgenmiş atalet momenti. Motor miline indirgenmiş atalet momentini hesaplayacağız. Ama niye hesaplayacağız? Yani sebep ne? Burada sebep şu. Eğer ben bu atalet momentini hesaplarsam ben bu sistem için motor seçerim. Benim motor seçimim için oldukça önemlidir. Bu sebepten bu formüllerin önemi büyüktür. Hatırlıyorsanız daha yeni formüllerden bahsederken G eşittir M çarpı R kare formülünü göstermiştim size yukarıda. Burada vidalı mil için M kütleli cismin rotor miline indirgenmiş atalet momenti eşittir kütle çarpı R kare, yarıçapının karesi. Ben burada çevre olarak 2 pi r'yi alabilirim. R'yi yalnız bıraktığımda d bölü 2 pi eşittir r. Ben buraya r'nin yerine d bölü 2 pi yazarsam dx, yani bu milin kıvrımları arasındaki uzaklık, dx bölü 2 pi'nin karesi çarpı kütle indirgenmiş atalet momentine eşittir. Bu değer bize tam bu uçtaki mildeki indirgenmiş atalet momentini sağlar. Ayrıca cisme etkileyen kuvvet denklemi şekil 2'de verilmiştir. Burada da döndürme momenti eşittir kuvvet çarpı yarıçaptı. Ben burada kuvvetimi kuvvet denklemi diyorsa kuvvetimi yalnız bırakmam gerekiyor. M bölü R eşittir kuvvet. R'nin yerine de getirir buradan D bölü 2 yazarsam sistemim F eşittir verim çarpı döndürme momenti çarpı 2 pi bölü dx şeklinde ifade edilir. Bugünkü dersimiz kayış kasnak konusuna kadardı. Öncelikle dersi değerlendirecek olursak hareket kontrol tekniğine giriş yaptık. Mekanik bileşenlerden olan bilyeli vidalı mili gördük. Bunun hakkında formüllere baktık. Avantajları, dezavantajlarını değerlendirdik. Umarım sizin için de faydalı bir video olmuştur. Görüşmek üzere. İkinci konumuz kayış kasnakla devam edecek.